Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 1 Mart 2022 Salı gününün manşeti de tüm dünyanın tedirginlikle izlediği Rusya-Ukrayna savaşı. Dün kurulan müzakere masasındaki gelişmeleri ekranlarınıza getirmiştik saniye saniye. Heyetler 6 saate yakın süren görüşmede barış için şartlarını konuştu ve sonra da başkentlerinin yolunu tuttu. Sıcak gelişmeyi aktaralım. İkinci müzakere masası yine Belarus sınırında yarın kurulacak. Umarız ki o masadan daha somut sonuçlar çıkar. Çünkü ne yazık ki ilk masadaki belirsizlik sahada kendini daha yoğun bir Rus saldırısı olarak gösterdi. Özellikle Harkov valilik binasının hedef alındığı bombardıman Moskova yönetiminin kazanma konusunda ne kadar ısrarcı olduğunu bir kanıtı. Bugün Rus yetkililer de benzer vurguyu yaptı. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar saldırılara devam etmekte kararlıyız mesajı rotanın hemen barışa yanaşmak olmadığını hissettiriyor açıkçası. Peki kim ne istiyor? Kısaca ondan da bahsedelim. Kiev barış ve ateşkes için Kırım ve Donbas'ta dahil tüm Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesi talebiyle oturdu o masaya. Moskova'nın ise 3 şartı var. Bunlardan en önemlisi Ukrayna'nın özel bir statüyle silahsız ve tarafsız bir hale getirilmesi. Barışa giden yolun pusulası. Bir yandan da Avrupa ve Amerika'nın elinde elbette bu. Gün boyu diplomasi cephesinde de hareketlilik vardı. NATO ve Amerika'nın açıklamaları için genel olarak ilk günlere kıyasla daha temkinli diyebiliriz. Bakalım aynı tonu bu gece Amerikan Başkanı Biden'ın yapacağı ulusal sesleniş konuşmasında da görebilecek miyiz? Yoksa tam tersi mi olacak? İşte son 24 saatte Ukrayna'da yaşananlardan öne çıkanlar. Müzakereler ikinci tura kaldı. Savaşın 6. gününde Rusya'nın saldırıları hız kazandı. Dünya Belarus sınırına kurulan pazarlık masasından barış kararı çıkması için erken olduğunu düşünüyordu. Öyle de oldu. Taraflar 6 saate yakın süren toplantıda beklentilerini anlattı. Sonra o heyetler başkentlere dönmek için yola çıktı. Kiev ekibi masaya Rusya'nın Kırım ve Donbas dahil tüm topraklarından çekilmesi beklentisiyle oturdu. Moskova'nın ise barış için 3 şartı var. Kırım'ın egemenliğinin tanınması öne çıkıyor. Diğer 2 şartsa ülkenin militarizm ve nazizmden arındırılması, Ukrayna'nın özel statüyle silahsızlanması ve tarafsız kalması, yani NATO'nun daha fazla genişlemekten vazgeçmesi. Tabii tam da bu şartların ardından Zelenski'nin Avrupa Birliği üyelik başvurusunu imzalaması Putin'i öfkelendirebilir. Avrupa Parlamentosu'na da seslendi Zelenski. Üyelik konusunda yanımızda olduğunuzu kanıtlayın vurgulu konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı. Müzakerelerin ikinci turunun yarın yapılması bekleniyor. Ancak Rusya o gün masaya daha güçlü oturma konusunda kararlı görünüyor. Bunu Harkov'da 10 kişinin ölümüne, 35 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıların şiddetinden anlamak da mümkün. Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Bahse konu bombardıman Kiev'de de sürdü. Hayatını kaybeden, yaralanan siviller olduğu da gelen bilgiler arasında. 64 kilometrelik dev konvoy başkente doğru ilerliyor. Rus ordusu şehrin yaklaşık 27 kilometre dışında. Rusya 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yaptı. 113 seyir füzesiyle saldırdı. Ukrayna Ohtirka'da 70 askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Putin'in tavrı ise Macron'la görüşmesinde ortaya çıktı. Западное сообщество, как ее Yalanlar İmparatorluğu ülkemize karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalışıyor. реализовать в отношении нашей страны. Kremlin Zelenski'yi Ukrayna'nın meşru lideri olarak görüyor ancak Putin henüz görüşmeye yanaşmıyor. Rusya hedeflerine ulaşana kadar saldırıya devam etmekte kararlı. Amerikan nükleer silahları artık evine dönmeli. Avrupa'daki ilgili altyapı da tamamen ortadan kaldırılmalı. Nükleer alarm seviyemizi değiştirecek bir neden görmüyoruz. Askeri yardımlara devam eden Batı ise Rusya'nın gönderilen silahları vururuz açıklaması sonrası geri adım attı. NATO'nun ana çizgisi savunma. Rusya ile çatışma istemiyoruz. Şimdi silahlar konuşuyor ama diyalog yolu her zaman açık kalmalı. NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek. Amerika da temkinli çizgisini koruyor. Uçuşa yasak bölge kurmak ve askerimizin sahaya girmesi Rusya ile doğrudan çatışmaları tetikleyebilir. Bu savaş potansiyeli kesinlikle parçası olmak istemediğimiz bir şey.
Diplomasi barış için uğraşırken sahada bir yandan da propaganda savaşları veriliyor. Moskova, Ukrayna'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını savunuyor. Donetsk ve Luhansk'tan gelen ölen ve yaralanan sivil haberleri de bu yönde. Kiev ise Rusya'yı yasaklı termobarik bomba kullanmakla suçluyor. Siviller molotoflu direnişlerini sürdürürken kendilerine de zarar verebiliyor. Tankların önünde yine siviller var. Ülkeyi terk edenlerse 660 bini aştı. Sığınaklardaki kaynaklar da kısıtlı. Rusya'nın saldırıları Ukraynalıları daha zor durumlarda bırakabilir. Gözler şimdi yarın kurulması ümit edilen ikinci müzakere masasında.